Doğal çevre insanoğluna çok geniş imkanlar sunarken bu imkanlar her zaman insanın kabullenebileceği nitelikte olmayabiliyor. Ya da insanoğlu doğanın sunduklarını yeterli görmeyebiliyor. Siz buna ister daha fazla yararlanmak, isterse zararlarından kurtulmak deyin, insanoğlu bir şekilde doğayı değiştirmeye devam ediyor. Tabii bu değişime doğanın tepkisi her zaman olumlu olmayabiliyor. Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan bir haber bu durumu çok güzel ifade ediyor. Dilerseniz önce haberimizi izleyelim, arkasından açıklamalarımıza devam edelim. Toxic algae known as red tide is killing thousands of sea creatures in southwest Florida and harming the tourism business. And a second toxic algae is coming from polluted lakes like Lake Okeechobee. And well, good morning. Good morning. Here, the tide has gone out and left behind thousands of dead fish. Even this big eel. This is a stinking and unsightly mess. The economic hit is not yet known, but we are told that some restaurants along the beach in Fort Myers have temporarily shut down out of concern for their employees' health. Alex? Haberde verilen görüntüler, muhabirin de dediği gibi gerçekten kötü ve çirkin bir karmaşa. Yerel yönetimlerin duruma hızlı müdahalesi ve halkın da yardımıyla atlatılmaya çalışılan bu durum, her ne kadar doğal bir afet gibi görünse de kentsel ve sanayi atıklarının doğaya verdiği zararın iadesi şeklinde düşünülmesi daha doğru olur. Peki, bahsi geçen toksik yani zehirli dalgalar nasıl oluşmaktadır? Red tide yani kırmızı dalga, algler ve çiçek açan veya hızla büyüyen mikroskobik deniz bitkilerinin deniz veya göl sularında meydana getirdiği renk değişimiyle gözlenir. Farklı renkleri görülse de genellikle kırmızı renkli olanının yaygın olması bu doğa olayının kırmızı dalga anlamına gelen red tide olarak adlandırılmasına yol açmıştır. Kırmızı dalga sırasında 1 galon deniz suyunun içerdiği son derece tehlikeli olan bu milyonlarca yosun türü, kuşlar, deniz hayvanları ve hatta insanlarda nefes darlığına neden olurken, gıda olarak yakalanan deniz canlılarının tüketimi de besin zehirlenmelerine yol açmaktadır. Yılın öngörülemeyen bazı dönemlerinde sudaki mikroorganizmalar oksijen tarafından rahatsız edildiğinde biyolüminesans olarak bilinen doğal bir kimyasal reaksiyona neden olurlar. Böylece dalgalar kumsala çarparken parıltılı ve ışıltılı bir hal alır. Parlayan mavi sular yani biyolüminesans olarak adlandırılan bu olay ender olarak başta Maldivler olmak üzere dünyanın birçok adasında görülmektedir. Eskiden insanların açıklayamadığı doğa olaylarını inançlarına göre farklı şekillerde yorumladıkları bilinmektedir. Doğadan gelen felaketler o dönemlerde toplumun onaylamadığı türden davranışlara karşı ilkel kabilelerde doğanın, çok tanrılı dinlerde ise tanrıların gazabı olduğu şeklinde düşünülerek affedilmeleri için tanrılara kurban verilirdi. Ya da bu duruma neden olan davranışlar cezalandırılırdı. Doğanın bir ruhu olduğuna inanan eski kabileler, yaşam şekillerine göre doğanın onlara cevap verdiğini düşünürlerdi. Kırmızı dalga, parlayan mavi sular ve ender görülen daha birçok doğa olayı o dönemlerde ne kadar meydana geliyordu ya da insanlar bu tür olayları ne kadar fark ediyordu tam olarak bilinemeyebilir. Ancak bu döneme göre çok farklı yorumlamış olacakları kesin. Gelinen teknolojik boyut insanoğluna bu tür olayların altında yatan nedenleri tespit edebilme ve bunlara karşı kurban vermek değil de çok daha bilimsel çözümler üretebilme imkanı sağlamış oldu. Tabii doğaya karşı yapılan hataların bedeli olarak istenmeden de olsa pek çok kurban verildiğini de kabul etmek gerek.